Kalbimin hiç tanımadığı duyguları daha yeni yeni hissetmeye başladığı dönemlerdi. Çevremde bir sürü erkek ve kız arkadaşlarım vardı. Ama bir gariplik vardı. Mutlu değildim sanki. Aradığım başka bir şeydi. Her akşam eve gelir, odama çekilir, ağlardım. Ne oluyordu bana? Anlamıyordum. Bir gün yine arkadaşlarla beraberdim. Beraberdim derken nasıl bir beraberlik? Onlar bir araya toplanıp gülüp eğlenirken bense bir kenara çekilip içimdeki fırtınaları dinliyordum. Her zamanki gibi. Artık arkadaşlarım da alışmıştı duruma. Yanıma gelip oturduğunu hiç fark etmemişim. Ta ki sanki çok derinlerden gelen selam sesini duyana kadar. Selam dedim ben de. Neden yalnız oturuyorsun dedi. Bilmiyorum dedim. Kimse seni anlamıyor. Hatta kendin bile kendini anlamıyorsun değil mi? Dedi. Evet dedim. Ben de bu yüzden yanına geldim. Ben de aynı durumdayım. Seni arkadaşlarından ayrı derin düşüncelere dalmış görünce işte benim gibi biri daha dedim. Dedi ve ilk defa onun yüzüne baktım. O anda kalbim durdu sanki. Donup kalmıştım. Ne zaman ayrıldık? Eve nasıl geldim bilmiyorum. O gün sürekli onu düşündüm. Sanki aradığım şey oydu. Hissedebiliyordum bunu. O günden sonra her gün buluşmaya başladık. Evleri 2 mahalle kadar uzaktaydı bizim mahalleye. Akrabaları vardı. İlk tanıştığımız gün onlara gelmişlerdi. Böylece aylar geçti. Artık ailelerimiz de biliyordu. Ya ben onlara gidiyordum ya da o bize geliyordu. Yani her günümüzü birlikte geçiriyorduk. Ama ikimizin de anlayamadığı bir şeyler vardı. Birbirimizi çok seviyorduk. Görmeden yapamıyorduk. Arkadaşlık değildi bu. Çünkü diğer arkadaşlarımızı da seviyorduk. Bu çok farklı bir şeydi. Kimseye soramıyorduk. Nasıl soralım ki? Biz bile bilmiyorduk ne olduğunu. Bu çok yoğun duyguların etkisiyle bazen mutluluktan bulutlara kadar çıkıyor, bazen de o küçücük kalplerimize sığdıramadığımız hisler dünyasında sebepsiz yere ağlıyor, gözyaşlarımızı birbirimize hediye ediyordu. Belki size saçma gelecek ama birbirimizi ilk gördüğümüz günü anlatmıştım. Sonraki ilk buluşmamızda bir ara göz göze gelmiştik. Ne olduğunu anlamadan ikimiz de sebepsiz yere birden ağlamaya başlamıştık. Hem de ne ağlama. Sanki hiç bitmeyecek gibiydi gözyaşlarımız. İşte o günden sonra bir daha birbirimizin yüzüne uzun süre bakamadık. Hatta çoğu zaman sırtlarımız birbirine dönük oturuyordu. Bir gören olsa bize gülerdi herhalde. Ama elimizde değildi ki. Bakamıyorduk işte. Ama ne olursa olsun çok mutluyduk. Artık ne güneşin doğuşunun, ne çiçeklerin kokusunun, ne de kuşların aşk şarkılarının farkındaydık. Biz birbirimizde kaybolmuştuk. Ta ki bir akşam evin zili uzun çalana kadar. Kapıyı annem açtı. Gelen onun teyzesinin kızıydı. Anneme bir şeyler söyledi. Annem de hemen babamla bir şeyler konuşup bana sen evden ayrılma, biz hemen geliyoruz diyerek aceleyle çıktılar evden.
Ben de hemen arkalarından çıktım. Hava kararmıştı. Beni görmesinler diye onları uzaktan takip ettim. Biraz gittikten sonra bizim evin biraz ilerisinde market vardı. Orada bir kalabalık gördüm. Oraya gidiyorlardı. Biraz daha yaklaşınca babam koşmaya başladı. Yerde yatan biri vardı. Ben de biraz daha yaklaştım. Babam yerde yatan kişiyi kucağına almıştı. Birkaç adım daha yaklaştım ve kalbime binlerce ok birden saplandı sanki. Yerde yatan benim meleğimdi. O da beni gördü. Elleriyle bana gelme diyerek işaret yaptı. Bana bir şeyler söylemek için ağzını açtığında ağzından kan boşaldığını gördüm. Yanına gittim. O güzel başını babamın kucağından alıp kendi kucağıma aldım. Hafifçe gülümsedi ve bak dedi. Ne yapmışsın yeni gömleğine? Onun kanına bulanmış gömleğimi göstererek. 2 hafta önce doğum günümde almıştı. Ve birden başını karanlıkta benim seçemediğim kazanın olduğu bir yere çevirdi. Tüh ya dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Başını tekrar çevirdiğinde ölmüştü. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü evde açtım. Orada bayılmışım. Beni doktora götürmüşler. Sakinleştirici falan yapmışlar. Uzun süre baygın halde yatmışım. Kendime gelir gelmez ağlamaya başladım. Kimse müdahale etmeyin demiş. Tekrar kendimden geçene kadar ağlamışım. Ondan sonraki günlerde gözyaşlarım hiç dinmedi. Aradan 2 ay falan geçmişti. Bir gün anneme onlara gitmek istediğimi söyledim. Annem önce kabul etmedi ama yalvarmalarıma dayanamayıp bir şartla kabul etti. Gideriz ama orada ağlayıp annesini üzmeyeceğine söz verirsen. Ben de söz verdim. Ve gittik. Bir süre oturduk ama ben kendimi zor tutuyordum ağlamamak için. Bak oğlum dedi annesi. Birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizi hepimiz biliyoruz. Ne kadar üzüldüğünü de biliyorum. Lakin senden bir ricam var dedi. Kızım son nefesini senin kucağında vermiş. Bana son anlarını anlatmanı istiyorum dedi. Şaşırdım. Ne anlatabilirdim ki? Anneme baktım. Boynunu büktü. Ben de onu üzmeyecek şekilde anlattım. Ama bir ara karanlıkta yere bakıp tüh ya dediğini anlamadığını söyleyince annesi bana sarılıp öyle bir ağlamaya başladı ki ben de zaten zor tutuyorum kendimi. İkimiz de uzun süre ağladık. Biraz sakinleştikten sonra artık bu dünyada yaşamam için bir sebebin kalmadığına karar vermeme sebep olan şeyi anlattı. O gün annesi evlerinde benim çok sevdiğim yemeği yapmış. Anne demiş, Ayhan bu yemeği çok sever. Bizim yiyeceğimiz kadarını ver, ben Ayhanlara gidip onunla beraber yiyeceğim demiş. Annesi de yalnız göndermemek için yakınlarında oturan teyzesinin kızıyla beraber göndermiş. Yolda gelirken teyzesinin kızı sen biraz bekle, ben de marketten içecek bir şeyler alayım demiş. Kaldırımda beklerken bir araba vurup kaçmış. Bize yakın oldukları için teyzesinin kızı hemen bize haber vermeye çalışmış. O akşam o karanlığa bakıp da tüh ya dediği şey de bana getirdiği yemeklerin dökülmüş olmasına üzüldüğü içinmiş. Son anlarını yaşayan birisinin canından daha çok bana getirdiği yemekleri dökülmüş olmasına
Üzülecek kadar seven bir kalp daha var mıdır şu lanet dünyada? Başkasını sevebilir miyim artık? Aşık olabilir miyim? Tahammül edebilir miyim artık saçma sapan şeylerin adını aşk koymalarına? Bizim yaşadıklarımızı bilmesek de gerçek aşktı. Bunu şimdi biliyorum. Ama o bilmiyor. Bir gün birbirimize bir söz vermiştik. Hangimiz önce ölürsek diğerimizi cennetin kapısında bekleyecekti. Şimdi ben de bilmeden yaşadığımız duygunun gerçek aşk olduğunu, o aşkı sonsuza kadar yaşayacağımız, cennetin kapısında beni bekleyen meleğimi anlatmak için, o günün gelmesi için her gün yalvarıp dua ettiğim, beni ona kavuşturacak kişiyi bekliyorum. Azrail'i. O öldükten sonra bugün bu hafta sonu aşkımla buluşacağız. En güzel elbiselerimi giymeliyim. Hangi gömleğimi giysem acaba? Yanakları gibi kırmızı olanı mı? Yoksa gözleri gibi kapkara olanı mı? Ya da kazanın olduğu gün kanıyla üzerine çiçekler yaptığı gömleği mi? Ne kazası ya? Nereden çıktı? Nereden çıktı şimdi? Of. Ben en iyisi son buluşmamızda başını omzuma koydu. O kokan gömleğimi giyeyim. Evet. Bu daha iyi. Anne, ben çıkıyorum. Ona mı? Tabii ki anne ya. Her hafta sonu kiminle buluşurum ben? İyi de niye ağlıyorsun ki? Şimdi ben annesinden izin almalıyım. Günaydın. Müsaade ederseniz kızınızla gezeceğiz biraz. Tabii oğlum. Ona iyi bak, olur mu? Bak bu da ağlıyor. Ne oluyor bunlara ya? Anlamıyorum. Koşar adımlarla gidiyorum aşkımla. Bu yolda ne kadar uzun. Her zamanki gibi bekçi amca karşılıyor beni. Hoş geldin oğlum. O da seni bekliyordu. Biliyorum. Günaydın aşkım. Ben geldim. Bak hala yatıyor. Hem de bembeyaz gelinliğiyle. Yanaklarına küçücük bir öpücük kondurup uyandırıyorum onu. Her zamanki gibi toprak kokuyor. Her zamanki gibi toprak kokuyor meleğim. Uzatıyor kollarını yattığı yerden. Tutuyorum ellerinden. Tüy kadar hafif. Ne kadar da güzel meleğim benim. Hoşça kal bekçi amca. Bak koskoca adam ağlıyor. Hiç yakışıyor mu size? İyi eğlenin olur mu diyor. Kirli sakallarından süzülen yaşları silerek. Allah'ım, onunla olunca ne kadar da mutluyum. Bir ara göz göze geliyoruz. Bakmamalıydık, yine ağlayacağız. Ne kadar ağladığımızı akşam ezanını duyunca anlıyorum. İşte bugün de bitti. Gitmeliyiz, bekçi amca kızar sonra. Hoş geldiniz. İyi eğlendiniz mi bari? Neler yaptınız bakalım? Ağladık. Akşama kadar her zamanki gibi. Ha evet. Hadi meleğim. Sen yat. Ben haftaya yine gelirim. Bir gün diyorum. Bir gün ben de bembeyaz damatlıklarımı giyip geleceğim yanına. Kapkara gözlerini açarak yalvarırcasına çabuk gel olur mu diyor. Yakında meleğim, çok yakında. Biliyorum. Şimdi iyi geceler. Geldim anne. Hoş geldin oğlum. Öldür beni anne. Öldür. Toprak kokmak istiyorum.